Merhaba arkadaşlar, Server'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere lezzetli, pratik kahvaltılık hazırlıyorum. Bunun için malzemenin 3 adet bostan patlıcanım var. Bostan patlıcanın bir tanesini ben kestim şu şekilde arkadaşlar. İncecik hazırlayacağız. Arasına kaşar koyup pane yapacağım. Kahvaltıda da ara öğünde 5 çayında da çok güzel oluyor arkadaşlar. Tercih sizin. Şimdi kesim aşamasını gösteriyorum sizlere. Şu şekilde başını aldıktan sonra bakın şöyle göstereyim inceliğini. Şu incelikte keseceğiz arkadaşlar. Çok kalın kesmeyeceğiz. Çünkü ikisi birlikte pişecek arkadaşlar. Yoksa patlıcanlar içerisinde çiğ kalır. Bu şekilde kesim işlemine devam ediyorum patlıcanlarımın. Ben şu şekilde tepside şöyle koyuyorum. Üzerine terleteceğim patlıcanlarımı. Tuzluyorum arkadaşlar bolca. Daha sonra tuzlamış olduğum patlıcanların üzerine ikinci katlarını ilave ediyorum. 20 dakika tuzla patlıcanlarımı terleteceğim. Çıkan suyunu da kağıt havluyla alacağım. Evet arkadaşlar bakın patlıcanlarımız nasıl terledi. Şu şekilde. Bu acı suyunu da göstereyim size. Sadece tuzla bu şekilde bakın acı suyunu bıraktı. Şimdi patlıcanlarımı şöyle üst üste koyuyorum. Bir iyice süzülsün. Yapacağımız işlem şu arkadaşlar. Şöyle alıyoruz. Kağıt havluda iki elimizde bastırarak suyunu alıyoruz. Bu püf noktası, mutlaka şu suyunu alın arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Tekrar tek tek suyunu alıyoruz. Almazsa şey olur. Yağ sıçrar. Hem de lezzetini acı suyunu aldığımız için patlıcanımız çok lezzetli olacak. Şimdi tek tek bu şekilde sularını alıyorum patlıcanların. Canın çıkan acı suyu arkadaşlar bu kadar. Şimdi bunu atıyoruz. 3 yumurtam var. 1 çay kaşığı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı da tuzum var arkadaşlar. 3 yumurtamla birlikte hepsini güzelce çırpıyoruz. Arkadaşlar toz kaşarı kullanıyoruz. Ben köşelerini aldım. Büyüklüğüne göre taşmaması gerekiyor. Büyüklüğüne göre yerleştireceğim. Şöyle size bir tanesini gösteriyorum. Öncelikle şu kadar bakın patlıcanlarım. Sularını almış olduğum patlıcanlarım. Bir de bir tane hazırladım. Size örnek gösteriyorum. Suyunu almış olduğumuz patlıcanın içine kaşarımızı koyuyoruz. Böyle sandviç gibi oluyor arkadaşlar. Çok güzel oluyor. Bakın büyüklüğüne göre şey seçiyoruz. İçerisine koyacağımız kaşarı seçiyoruz. Bu şekilde. Şimdi sizin için bir tane hazırlıyorum arkadaşlar. Bakın. Şimdi buna uygun bir kaşar seçiyorum. Kaşar büyük geldi. Hemen kenarlarından küçültüyorum. Taşmaması gerekecek arkadaşlar. Taşarsa yağa geçiyor. Yağ kirleniyor. Bunu inceltiyorum şimdi bıçakla. Daha sonra kapatıyorum. Bu şekilde hazırlıyorum. Bir tane daha göstereyim size. Yine uygun bir tane kaşar seçiyorum. Üzerine kapatıyorum. Şimdi bu şekilde hazır arkadaşlar. Güzelce sıkıştırdım bakın. Zaten kaşar eriyor ve iki patlıcanı yapıştırıyor. Burada patlıcanın, kaşarın görevi iki patlıcanı yapıştırarak çok güzel börek gibi oluyor. Önce arkadaşlar şöyle yapıyorum. Arkadaşlar birinci aşama önce una. Tavuk pane yapıyoruz ya. İşlem aynı bakın. Güzelce una buladık. İkinci aşama yumurtaya. Bakın. Yumurtadan sonra her yer güzelce eşit yumurta değsin. Sonra üçüncü aşama bakın pane çok güzel oldu. Bu şekilde galeta ununu güzelce
her yerine eşit şekilde değecek şekilde hazırladıktan sonra tepsiye bu şekilde hazırlıyorum. Bir tane daha size göstereyim. Önce un. Güzelce unluyoruz. Şu kaşarını da bir sıkıştırayım ben. Unladık. Fazla ununu silkeledik. Yumurtaya. Yumurtada değmedik yeri kalmasın. Üçüncüsü tekrar galeta ununa. Bakın pane. Patlıcan pane kahvaltıda şahane oluyor. 5 çayına aile misafiriniz geldi ve bunu yapın arkadaşlar. Çok güzel oluyor beslenmesi. Bu şekilde hazır. Şimdi hemen kızartacağım. Çünkü bu şekilde beklemesi iyi olmuyor. Örnek 2 tane size hemen kızartıyorum. Ayçiçek yağını kızdırdım arkadaşlar. Yağın kızdığını test ettim. Şimdi bırakıyorum. Yağ ısısı düşmemesini için ikincisini koymuyorum. Bakın tek tek kızartırsanız daha iyi sonuç alırsınız. Bekliyorum şimdi. Şu anda yağ ısısı düştü. İkincisini koyarsam et gibi olur. Bakın yok, kızarmamış. Şimdi bir yüzü kızardı. İkinci yüzünü çevirdim arkadaşlar. Bakın ne kadar güzel oldu. Şimdi vejetaryenler için, et yemeyenler için patlıcan pane yapıyorum. Kahvaltılık, ara öğün, muhteşem bir lezzet oluyor arkadaşlar. Bu tarifi deneyin. 2 patlıcanı da kaşar yapıştırıyor. Eriyor şimdi içinde. Kontrol ediyoruz. Yok, pişmemiş. Devam ediyoruz. Arkadaşlar bakar mısınız? İkinci yüzü de kızardı. Patlıcan panemizin. Şimdi kağıt havluya alıyorum. Hemen ikincisini şöyle biraz bekliyorum. Yağın ısısı yükselsin. Bakın şu anda yükseldi. Hemen ikincisini ilave ediyorum. Evet, kızardı. Şimdi ikinci yüzünü kızartıyorum. Evet arkadaşlar, şu anda ikincisi de kızardı. Bekliyoruz. Ve üçüncü panemizi bırakıyoruz ya. Patlıcan panellerimin 4 tanesini kızarttım. Patlıcan paneller sıcak yendiği için arkadaşlar diğerlerini daha sonra kızartacağım. Patlıcan panemi beğendiyseniz eğer ve hala abone değilseniz lütfen kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı, bundan sonraki tariflerimden haberdar olmak için lütfen zil tuşuna basınız. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, mutlu kalın. Lütfen bu güzel tarifimi deneyin. Şimdi sizler için tadım yapıyorum arkadaşlar. Bir tanesini alıyorum, gösteriyorum. Bakın. Şimdi içerisini, iç dokusunu göstereceğim size. O kadar sıcak ki. Bakar mısınız? Kaşarlar eridi, aktı. Bu şekilde. Şu güzelliğe bir bakar mısınız? Şuradan da tekrar keseyim. Bakar mısınız şu güzelliğe? Bu tarifimi arkadaşlar mutlaka deneyin. O kadar nefis ve lezzetli oluyor ki. Bakın. Bu şekilde yerken ben tabi size gösteremiyorum. Bu şekilde kaşarlar ağzınızda eriyip akıyor. Hepinize afiyet olsun. Arkadaşlar şimdi sizin için yiyorum. Şu güzelliğe bakar mısınız? Şöyle. Süper arkadaşlar, süper. Bir ikincisini de yiyeyim sizin için. Bakın kaşarları eridiği için patlıcanlar ne kadar güzel pişmiş. Olamaz böyle bir lezzet. Muhteşem. Çok güzel.